Merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Biraz böyle hem yöresel olsun, hem lezzetli olsun, hem de farklı görünsün diye. Bugün Ege'nin, Bodrum'un meşhur çökertme yöresinin çökertme kebabını yapmak istedim. Epey zamandır çünkü görmüyorum. Bilenler için bir seyir zevki olsun, bilmeyenlere de öğretici bir video olsun istedim. Bunun için 3 adet patatesim var. Patates miktarı yapacağınız kişi sayısına bağlı. Şimdi patateslerimi ince ince dilimledim. Böyle minik minik kibrit patates denen şekilde doğruyorum patateslerimi. Bütün patateslerimi bu şekilde doğrayacağım. Ve doğradığım patateslerimi de kaseme su koydum. Suyumun içerisine atıyorum ki iyice nişastası gitsin. Nişastası giden patates çok daha güzel kızarır çünkü. Biliyorsunuz patateste çok ciddi oranda bir nişasta vardır. Bu arada tekrar sesim için de özür diliyorum. Grip olduğum için bayağı bir değişti sesim. Bu arada patateslerimi kesmeye devam ediyorum. Şimdi etimizin terbiyesini yapıyoruz. Bunun için yarım soğanı rendeliyorum. Rendeledikten sonra soğanın suyunu sıkacağım ve suyunu kullanacağım. Kendisini değil. Rendelediğim soğanın suyunu güzelce çıkarıyorum. Kendisini kullanmayacağım. Sadece suyunu alacağım. 1,5 yemek kaşığı yoğurdumun suyundan koyuyorum. Çok fazla yoğurt değil, suyuyla yapacağız. Yoğurt suyu çok güzel terbiye yapar arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber. Yarım çay kaşığı da karabiber koyuyorum. Bütün malzememi güzelce karıştırıyorum. Kenara beklemeye alacağım bu malzemeyi. Biraz daha sulanacak şimdi. Bu arada ben de etlerimi keseceğim. Yarım çay kaşığı tuz ilavesi yapmayı unutmuşum arkadaşlar. Onu da size göstereyim istedim. 2 parça bonfilem var. Bonfilelerimi şöyle stroganoff dediğimiz şekilde uzun ince dilimliyorum arkadaşlar. Zaten etim çok yumuşakmış, çok güzelmiş. Aslında hiç terbiyeye bile ihtiyacı yokmuş. Çok fazla inceltmeyin. Dişe gelecek şekilde olsun. Arzu edenler, bonfileyle yapmak istemeyenler tavuk etiyle de yapabilirler. Kestiğimiz bonfileleri bu sosumuzun içine atıyoruz. En az bir 2 saat dinlenmesi gerekiyor. Hatta vaktiniz varsa bu işlemi akşamdan yapıp bekletirseniz çok daha lezzetli, çok daha yumuşak olacaktır. Şimdi bonfilelerim beklesin ve dinlensin. Yağım ısınırken ben de patateslerimi kağıt havlu arasına alıp güzelce sularını kurutuyorum. Patlama yapmasın. Eğer kurutmazsanız aynı zamanda yumuşama da yapar patatesler. Suyunu almanızda fayda var. Patateslerin gevrek, kıtır kıtır pişmesi için de 1-2 püf noktam var. Onları şimdi göstereceğim size. Yağım güzelce ısındı. Patateslerimi atıyorum. Yağınız iyice ısınmadan sakın patateslerinizi atmayın. Bir seferde alabileceği kadar koyun. Çok fazla koymayın. Ben az önce kestiğim 3 adet patatesi 2'ye böldüm. 2 kez pişireceğim. O geçen gösterdiğim aparatımı da hemen üstüne koyuyorum. Yağım sıçramasın.
Evet arkadaşlar, patateslerim güzelce kızardı. Şimdi bunları çıkarıyorum. İkinci postama atacağım. Sonra daha yapacağımız patateslerde işlemimiz var ama. Daha çıtır olması için. Patateslerin son bölümü kızarırken ben de bu arada 2 saat buzdolabında beklettiğim bonfilelerimi çok iyi ısıttığım kaynar tavama atıyorum. Hiç yağ koymadım. Eğer tavanıza güveniyorsanız yapışmamasına siz de yağ koymayın. Bonfilelerimi güzelce yağsız bir şekilde bu tavada pişireceğim. Yan tarafta da patateslerin son bölümü kızarıyor. Şimdi patateslerim çıtır çıtır burası kızardı. Ama ikiye böldüğüm için önceden kızarttıklarım gördüğünüz gibi yumuşadılar. Bunları da kızaran diğer patateslerimin içerisine atıyorum. Bu önemli bir püf noktası. Restoranlarda da böyle yaparlar arkadaşlar. Tekrar bu patatesler hemen birkaç dakika kızgın yağda tekrar çıtır çıtır olacaklar. Ve bu şekilde yumuşamamış sert çıtır patatesler yemiş olacağız. Özellikle çok patates kızartıp kenarda bekletecekseniz eğer birkaç seferde bu işlemi mutlaka yapmanız lazım. En son tekrar kızgın yağ girip çıksın, ondan sonra yiyin. Bu arada etlerim de olmak üzere ve yemeğimin son dokunuşlarını yapacağım şimdi. Bu arada sahanıma 1 yemek kaşığı tereyağımı aldım. Tereyağımı güzelce eritip en son sosumu yapacağım. Bütün yemeğim hazır. Beni bu dakikaya kadar izleyen bütün sevgili izleyicilerime de çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir. Çökertme kebabını herkese göstermişimdir doğru bir şekilde. Sizler de denersiniz. Eğer kanalıma henüz abone değilseniz kanalıma abone olmanızı ve özellikle bildirim zilini açıp yeni paylaşacağım videolardan haberdar olmak için bildirim almanızı unutmayın lütfen. Videolarımı da izleyip beğenmeyi de unutmazsanız gerçekten çok çok sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdi bu tereyağımda salçamı çok güzel bir şekilde bir 2-3 dakika kavuruyorum. Salçamın çiğ kokusu gidene kadar. Bir yandan da yarım su bardağı suyumu hazırladım. Arzu edenler bu aşamada kırmızı toz biber, karabiber veyahut tuz koyabilirler. Salçam güzelce kavruldu. Gördüğünüz gibi kendini saldı, kokusu gitti, mis gibi tereyağlı koktu. Şimdi bir yarım su bardağı su ilave edip salçamı güzelce açıyorum. Evet, sosum da hazır. Yemeğimi son dokunuşlarla bitirelim şimdi. Patateslerim harika bir şekilde hazır. Şimdi patateslerimin üzerine 2 yemek kaşığı yoğurdumu döküyorum. Onun üzerine de bu hazırladığım güzel nefis bonfilelerimi koyuyorum. Siz dediğim gibi tavuk da kullanabilirsiniz. Mutlaka bonfile olması gerekmiyor. En üstte de bu hazırlamış olduğum güzel tereyağlı salçalı sosumu koyacağım. Yemeğe de yanında yat. Ege'mizin meşhur Bodrum'un çökertmenin meşhur çökertme kebabı arkadaşlar. Şimdiye kadar hiç denememiş yememiş olanlara mutlaka öneriyorum. Umarım evinizde denersiniz. Bu güzel lezzeti tadarsınız. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere veda etmek istiyorum ama bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi, kanalıma da abone olmanızı unutmamanızı özellikle hatırlatmak istiyorum.
Hepinize iyi bayramlar. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.